Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yelek yapıyoruz. Şiş örgüsü severler, basit bir yelek arıyorum diyenler. Hadi, hazırsanız başlıyoruz. Ben resimdeki yeleği bukle iple örmüştüm. Ama şu an elimde olmadığı için aynı kalınlıkta olan tavşan ipiyle gösteriyorum size bunu. 3 kat ince tavşan ipim var, kısa tüylü. Onunla devam ediyoruz. 5,5 numara şiş ile öreceğim. 35 tane klasik ilmek atarak şişime 30 santime ulaşacağım ve daha sonra da yavaş yavaş yeleğimizin tüm detaylarını anlatıyor olacağım. Bu yelek çok basit bir yelek. Yuvarlak, güzelce öreceğiz. Arada boşluk olacak. O boşluk bizim sırtımızın üst bölümüne yapacağımız kare ile ve karenin yanlarında oluşan 2 tane yuva ile kol evlerimizi de oluşturduktan sonra çok güzel şık bir yeleğimiz olacak. Çok kolay. Çünkü lastik yapmıyoruz, kol evi yapmıyoruz, yaka kesmiyoruz, ilik yapmıyoruz. Sadece yüz yuvarlak örüp bir de küçücük kare yapacağız. Hepsi bu. Ben devam ediyorum. 35. Şöyle açarak bir bakıyorum. Ve benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Diğer yeleğimde de 5,5 numara şiş ve 35 ilmek ile başlamıştım. 30 santimi de enimiz ve bunda da aynı ene ulaştım. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi 2 sıra haroşa yapıyorum. Yani bir diş haroşa yapıyorum. Haroşada ya hep düz örerek ya da hep ters örerek yapmış olduğumuz örgünün adıydı. Bir kere düzünden, bir kere de tersinden ördükten sonra 2 sırada bir olan bölüme de şurada görüntüye de diş deniyordu. Bu da ek bilgi olarak ilk kez bu videoları seyreden, örgüyü yeni merak etmeye başlayanlar için burada dursun. Başa kadar aynı şekilde düz öreceğim ve ikinci sırada işlemimiz başlayacak. Bir sonraki sıradayız. Şöyle tersinden girerek haroşaya başlıyorum. Benim ipim tüylü bir ip. Gözükmeyecektir ama ben yine de içim rahat olsun diye aynı şekilde başlıyorum. Tersinden şişimi girdim. İpimi arkaya aldım ve yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sonda 5 tane ilmek kalana kadar aynı şekilde örüyorum. Hemen sayalım. 2, 4, bir tane fazla örmüşüm. 5 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Buradaki sayımız 5 ve 5'in katları olmalı ki bizim en sonda 5 tane ilmeğimiz yine kalsın. 5 5 keseceğiz çünkü her seferinde 5 kalınca geri döneceğiz. Şimdi şuradaki ipimizi arkaya atıyorum. 5 tane ilmeğimizi örmeden döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi attıktan sonra ki orada bir potluk olmasın diye ve devam ediyorum. Aynı şekilde örmeye. Yine tersten girerek başlıyorum. İpimi ilmeğimi aldıktan sonra öne atıyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi biz 5 tane daha eksilteceğiz. Yani 10 tane ilmek kalana kadar örüyorum ve o noktada tekrar geri döneceğiz. Bu örnek size tanıdık gelmiş olabilir. Eskiden böyle paspaslar örerlerdi.
veya el bezleri örerlerdi. Ben çocukken çaydanlık örtüleri veya işte masa için çay takımlarını getirdiklerinde altları leke olmasın diye sehpaya masaya sererlerdi. Böyle yuvarlak yuvarlak, renkli renkli, sıra sıra değişik iplerle örerek daha da güzel, sevimli yaparlardı. O mantıkla örülen bir şey. Tek fark, biz ilmeğimiz az olduğu için ve birazcık farklılık katacağımız için orta bölümündeki bölüm büyük olacak ve orada biz arkaya bir bölüm örerek omuzlarımızı ve kollarımızı açıkta bırakacak bir nokta yapacağız. Onun dışında pek bir fark yok ama çok zevkli ve ben örüp gidiyorum, fark ettiniz mi bilmem. 5 tane kalana kadar hemen şurada sayayım, 2 4, bir tane daha söküyoruz. Toplamda şurada 10 tane ilmeğim kaldı şu an, görüyorsunuz ve ilk 5'ten sonra da buraya iplik takın istiyorsanız, ama pek de fark etmez, iplik takmanıza da gerek yok. Şöyle bir açıklık kaldığı için de saymanız kolay olacaktır. Ve dönüyoruz, yine örüyoruz. Bir dahakinde yine 5 tane kalana kadar yapıyoruz. Ve böyle böyle bir taraf eksilirken, sivri bir şekilde kalırken bir tarafta büyüyecek ve üçgen bir görünüme ulaşacağız. Ben şimdi her sırada 5 tane 5 tane kese kese gideceğim. Her bu noktaya geldiğimde 5 tane 5 tane önden başlayıp geri döneceğim. Diğer tarafı da normal bir şekilde kenarı düzgün olsun diye tersinden girerek, daha sonra da ilmeğimi alıp ipimi öne atarak örmeye devam edeceğim. Bu en başta yapmış olduğumuz haroşanın tersinden girip ipi arkaya atıp daha sonra örmeye başladığımız işlem böyle tüylü iplerde pek görünmüyor. Normal örsem de olur ama eğer düz iple örüyorsanız kesinlikle orasının düzgün görünmesi için o noktayı yapmanızı tavsiye edeceğim. Hazırda başa gelmişken tekrarlayalım sizinle ki yeni öğrenenler için bence güzel bir şey. Çünkü ben bayağı yıllar sonra öğrenmiştim bu tekniği. Şöyle de kameramı da kontrol ediyorum. Tersten girdim ve örmeden ilmeğimi alıyorum. İpimi arkaya atıyorum ve normal bir şekilde örüyorum. Şimdi buradaki bütün 5-5 geri gelerek devam edeceğim ve en son noktada buluşalım. 5 tane 5 tane kese kese görüyorsunuz. Son olarak sağdaki elimdeki şişte 5 tane ilmeğim kaldı. Burada da tekrar geri dönüyoruz. Tekrar ipimi arkaya attım. İlkini örmeden kalan 4 tane ilmeğimi örüyorum. Ve hemen size şöyle bir açılımını göstermek istiyorum. Şöyle görebiliyor musunuz acaba? İçindeki ipim de benim misina bölümüm de kırmızı olduğu için pek net gözükmüyor. Hemen ben bunu düz bir şişe aktarıp size daha net göstermeye çalışacağım. Dönüyorum. Evet, misinadan çıkarttım. Hemen açmışken ölçümümüzü de yapalım. Benim yeleğimin uzunluğu, daha doğrusu eni, uzunluğu demeyeyim, 30 santimdi. Görüyorsunuz. 30 santim bir genişliğimiz var ve hemen şunu göstermek için farklı bir şişe taktım. Görüyorsunuz 5 ilmekten sonra döndüğümüz bölümlerde şöyle boşluk olduğu için işaret koymanıza gerek yok. Ama eğer daha tüylü bir iple yapıyorsanız minik minik iğneler veya renkli renkli ipler yaparak kendiniz için işaretler oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bu detayı gördüğünüz için yeniden misinama dizeceğim ve tekrar örmeye devam edeceğim. O noktada buluşalım. Bu aşamaya geldikten sonra yeniden misinalı şişimdeyim ve başlıyoruz. Bu aşamada ne yapıyoruz? Bu aşamadan sonra tam 10 sıra öreceğim. Yani 5 diş yapacağım. Şuradan başlayarak
Sondaki ilmeğime kadar 35 ilmek boyunca hepsini 10 sıra hiçbir eksiltme artırma yapmadan örüyorum dümdüz. 10 sıra sonra buluşalım. Önce ne yaptık? Şişimize 35 ilmek attık. Beşer beşer geriden giderek en son minik bir üçgen yapmıştık. Daha sonra hem bu tarafa hem de bu tarafa işaret yaptıktan sonra 10 sıra ördüm. Yani haroşada 2 sıra bir dişti. 5 diş ördükten sonra şimdi yeniden beşer beşer kese kese aynı taraftan yuvarlağımızı oluşturacağız. Ve hemen geldik çizimimize. Bizim bütün örgümüz aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. 35 ilmekle buradan başladık. Bir diş ördük. Daha sonra beşer beşer kese kese şöyle bir üçgen yaptık. Bu üçgeni bitirdikten sonra şurasını da yeşil yapalım. Şöyle bir işaret aldık şuraya. Şuraya da bir işaret aldık. Ve ne yaptık? Tekrar kırmızımıza geri dönelim. 10 sıra dümdüz ördük. 10 sıra dümdüz ördükten sonra burası bizim temel bölümümüz. Burası 10 sıra. Yani 5 diş haroşa. Ve tekrar burayı da başka bir renk ile göstereyim. Burayı da mor ile göstereyim. Tekrar üçgenimizi oluşturacağız. Tekrar 10 sıra öreceğiz. Tekrar üçgenimizi oluşturacağız. Tekrar 10 sıra öreceğiz. Tekrar üçgenimizi oluşturup tekrar 10 sıra öre şöyle bir yuvarlak elde edeceğiz arkadaşlar. Bu bizim yeleğimizin hem yaka bölümü hem arka bölümü hem de ön bölümleri. Ve daha sonra burası bittikten sonra şöyle bir parça öreceğiz. İster 20'ye 20 örün, ister 15'e 15 örün. Ben 20 santime 20 santim ördüm. Burada da ilmeğinizi şişinizde elinizin genişliğine, sıkılığına veya ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişir. Burada santim veriyorum. Şuradaki kare parçayı ördükten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Diyelim ki 20 santime 20 santim ördük. Hemen şöyle şurada kol olacak. Şurası da kol. Ondan sonra şuradaki bölümü de ister tığınızla ister iğne ipliğinizle bir güzel birleştiriyorsunuz. Şurayı ben yakaya verdim. Yaka ortası. Şurayı da şurası da çizgi 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 katladığımız zaman arka ortası. Ve böylece bizim yeleğimiz bu kadar basit, bu kadar kolay. Şuradaki genişliği istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim yeleğimin genişliği şu an 30 santim. Bu yeleğin aynısından bir tane daha ördüm ben. O daha geniş. Çok geniş bir yelek. Tam sarınıp sarmalanmalık ve rüzgara karşı korunmalık bir yelek. Hemen onu da alıp geliyorum ve onun da ölçülerini vereceğim ve daha sonra da ne kadar ip gitti her ikisinde de ölçtükten sonra detayları anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Şimdi burada görüyorsunuz kırmızımızın eni 30 santim. Bir tane de kocaman bir sarınıp sarmalanmalık grisini yapmıştım ben bunun birkaç yıl önce. Bunu da ölçüyorum. Bu da 48 santim arkadaşlar. 47 santim. Şöyle bakalım. Evet 47 santim. Bu baya bir büyük. Hatta başınızı falan da örtebiliyorsunuz. Benim bir önceki balkonum baya bir rüzgarlı bir balkondu. Oraya çıkarken çok kullanışlı oluyordu. Bu yeleğin avantajı arkadaşlar.
Nedir diyecek olursanız. Bir kere ölçüyü tutturmanız çok kolay. Kol evi oyma yok. Önde yaka oyma yok. Öne lastik yapma yok. Yani hiçbir şey yok ama sonuç olarak giydiğinizde çok güzel, çok şık bir yeleğiniz oluyor. Şimdi ben bunu tabii ki ne zaman resmini çekebileceğim? Birazcık kendimi toparlayayım. Evde aradığım eşyaları tam olarak bulduğum zaman size bunların üzerime giyeceğim ve resimlerini çekerek kapağı yapacağım. O zamana kadar da sizden sabrınızı rica ediyorum. Biliyorum çok şey istiyorum ama inanın taşınmak çok zor. Bugün şişlerimi buldum diye o kadar mutluyum ki inanamazsınız. Hala kayıp olan eşyalarım var. Kendim deseniz derbeder bir haldeyim. Karşınıza da bu halde çıkmak istemediğim için, daha özenli olmak istediğim için de birazcık zaman istiyorum. Ama eninde sonunda bu kapakları halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi devam ediyoruz anlatımımıza. Kare parçayı buraya ekledikten sonra ister buradaki dikişe ensenize veriyorsunuz, ister arka ortasına veriyorsunuz. Zaten böyle tüylü güzel bir iple yaptıysanız pek de gözükmüyor. Ve daha sonra yakayı kıvırdıktan sonra önde de şöyle bir katlıyorsunuz. İster buraya şöyle bir düğme yapabilirsiniz, ister broş takabilirsiniz. Ben mesela hiçbir şey takmadan şöyle kullanmayı seviyorum. Çok rahat ve sıcacık bir yelek oluyor. Şimdi benim yeleğimi 100 yuvarlak ördüğümü farz ediyoruz ve ortasında kocaman bir yuvarlaklığımız oluyor. Şu haliyle ölçmek istiyorum. Hemen metremi alayım. Şu yeleğimi de ölçmek istiyorum. Görüyorsunuz ikisi aynı. Şöyle görebiliyor musunuz acaba? Aynı santime sahip. Şu ipim 3 kat angora ile örüldü. Bayağı kalınca bir yelek ve dokulu bir yelek oldu. Şu birazcık daha yumuşak bir yelek oldu. Hemen şuradan ölçmem daha kolay olacak. Nasıl ikisi aynı. Ve ölçüyorum. Bu benim yeleğimin ortasındaki yuvarlaklığın uzunluğu 61 santim 61 santim 122 santim uzunluğunda yuvarlaklığımız olmuş arkadaşlar. Bu da ben 38-40 beden civarındayım. Bana birazcık da bol geliyor. O yüzden siz de yapıyorsanız 42 iseniz mesela ona göre bir ölçerek, terleyerek şu santim ulaştığınızda, 122 santime ulaştığınızda bir terleyerek bir giymenizi tavsiye edeceğim. Ya da 3 sıra, 4 sıra örüp tekrar bir giymenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bazen insanlar 38 beden olabiliyor. Aynı bedene sahip olabiliyor ama omuzları geniş oluyor veya sırtı geniş oluyor veya kolları geniş oluyor. O yüzden 38 bedenden 38 bedene bile fark var. Bu yüzden size şu an tam bir sayı veremiyorum. Çünkü şu yuvarlaklığı ölçerek size bir fikir verebilmem çok zor. Şöyle anlatayım. Şurası bizim şuradaki dikişten de çok güzel görüyorsunuz şurasını. Burası ya arka ortamız olacak ya ense olacak. Ben burayı enseye getirdim. Arka yaka ortası olacak. Şurası kollarımız görüyorsunuz. Kol evlerimiz ve şuradaki 20 santimlik bölümü de şurada 10 santimini bu tarafa 10 santimini bu tarafa verdikten sonra yaptım. Ve tam olarak yuvarlaklığımızı ikiye katladıktan sonra eşit bir şekilde şuraya bir işaret aldım. Hemen şuradaki dikişimin karşısına ve burayı da 10 santim bir tarafına 10 santim bir tarafına getirdikten sonra burası bizim tam nereye denk geliyor? Kol evlerimizin arası kürek kemiklerimizin olduğu noktaya geliyor arkadaşlar. Kürek kemiklerimizin tam orta bölgesine geliyor ve arkada bizim şöyle göstereyim.
Bu pek sığmadı, bunu göstermeyeyim. Şuradaki bölümde bizim kürek kemiklerinin alt kısmı oluyor. Yani arka bedenimiz oluyor. Şuraya da şöyle bir işaret aldım daha net anlatabileyim diye. Burada güzel gözükmüyor çünkü benim birleştirdiğim bölüm şurası. Dikişimi buradan yaptım ama gözükmüyor. Şuraya mavi ile küçücük bir tel alıverdim. Burada da 20 santim ve 20 santim bir parça ördüm. Burada sanki şurası daha uzunmuş gibi düşünüyorsunuz. Öyle gözüküyor ama bu yıllardır giydiğim bir yelek. Neredeyse 7-8 yıllık bir yelek, belki daha fazla, ve çok yıkandı ve çok giyildi. Gerçekten çok kullanışlı ve sıcacık olduğu için sürekli ya o griyi ya bunu yelek giymek istediğimde birkaç parça bir şeyler var. İleride onları da anlatacağım. Çok giydiğim için ve hiçbir yıpranma falan da olmadığı için de henüz giymeye devam edeceğim tabii ki. Rengi de çok güzel olduğu için. Yani anlatmak istediğim, kıyafetimizi birleştirdikten sonra şöyle katlıyoruz. Şurada dikiş bölümümüz var. Hemen karşısına şuraya bir işaret alıyoruz. Buraya işaret aldıktan sonra hemen şuradaki parçamızı ortalıyoruz. 10 santim bu tarafa, 10 santim bu tarafa. Burada da aynı şekilde 10 santim bu tarafa, 10 santim bu tarafa yaptıktan sonra kol evlerimizin yeri kendiliğinden belli oluyor. Oyma yapmıyoruz, eksiltme, arttırma, hiçbir şey yapmıyoruz. Ve duruşu ve kol evinde duruşu da çok güzel. Vücutta duruşu da çok güzel. Burayı neden böyle işaret aldın derseniz, eğer buradaki dikişi yana getirirseniz burası öne gelecek arkadaşlar. Şuradaki dikişimiz bizim öne gelir. O yüzden ya arka ortasına ya da enseye getirmeniz gerekiyor ki bizim şöyle kapattığımızda yeleğimizi şuralarda bir yerlerde dikiş olmasın. Onun için uzun uzun anlatmış bulunuyorum. Şimdi yeniden arkada kollarımızın olacağı bölgedeki kare parça için yine klasik yöntemle ilmek atıyorum şişime. 20 santim olacaktı. Yaklaşık bir 25 tane ilmek yaptıktan sonra ölçeceğim 25 santim oluyor mu diye ve size bu 5,5 numara şiş ve 3 kat tavşan iple veya benim diğer ipim de buklet ipim de aynı kalınlıktaydı. Onun sayısını vereceğim. Angora'nın tam olarak sayısını şu an hatırlamıyorum. Birazdan sayacağım sizin için. Devam ediyorum. Şöyle. 25 tane ilmek attım. Tahminen 20 santime ulaştığımızı düşünüyorum. Hemen şöyle de bir ölçelim. Şuradan itibaren misinamın kıvrılmasında şöyle tutuyorum. 20 santim arkadaşlar. Bunu da yine haroşa yapıyoruz ve yüksekliği de 20 santim olacak, kare olacak. Hemen ben gri ipimde kaç ilmek attığımı da sayıp geliyorum. Bu ipte de 26 tane ilmek atmışım. Bu ipim benim 3 kat angoraydı. Bunu unutmuyoruz. Şimdi görüyorsunuz burada da ilmek kaydırma ile parçalarımı birleştirmişim. Zaten iki parçadan oluşuyor. Yuvarlak ve bir adet kareden. Bunu da güzelce birleştirdikten sonra sadece size tavsiye etmek istediğim bir şey var. Onu da püf noktası olarak kabul ederseniz çok güzel olacak. Alt bölümünü içe doğru getirerek yapmışım. Üst bölümünü de dışa doğru getirerek birleştirmişim veya tığım ile örerek birleştirmişim. Bunun nedeni de şöyle kıvrıldığında, şuradaki dikişim de arkada kalıyor benim. Şöyle kıvrıldığında yakada temiz bir dikişimiz olsun diye böyle yaptım. Ve burada da zaten şurası da bizim sırtımızın iç kısmında kalacak. Onu da meraklıları için söylemek istiyorum. Kırmızı da anlatayım dedim ama kırmızı tüylü bir ip olduğu için maalesef pek anlaşılmıyor. Yine aynı işlemleri yapmışım. Görüyorsunuz iç bölümde kalan bölüm. Şurası da tertemiz bir dikiş. Çünkü neden? Bunu da buradan dikmişim. Böylece giydiğimde
oradan buradan dikişi gözüktü mü gözükmedi mi diye bir kaygım da kalmıyor. Tek kaygımız bunlar olur inşallah. Şimdi gelelim diğer detaylarına. Ne kadar ip gitti? Ölçümleri yapıp hemen dönüyorum. Bir üçgen ve bir dikdörtgen birleşiminden oluşan bir parçanın devam eden tekrarlarıyla oluşan yuvarlak bir yeleğimiz vardı. Şimdi şu kısım üçgenlerden oluşuyordu. Şu kısımda dikdörtgenlerden oluşuyordu. Ve biz bunu yelek boyunca tekrarlayarak devam ettik. Ve en son birleşim noktasından önce bir tane dikdörtgenin gelmesi de şart. Bunu da unutmayalım. İki tane üçgen gelirse yan yana marullu olur. O yüzden üçgenle başladık. Dikdörtgenle bitirmemiz gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle bir yuvarlak yapıyorduk. Ortada yuvarlak bir bölümümüz kalıyordu. 38 beden ve 40 beden için buradaki yuvarlaklığımız 122 santim çapında. Ve eğer bunu birazcık büyütmek istiyorsanız birkaç sıra daha örmeniz gerekiyor. Ve terleyerek ayna karşısında bir kontrol etmeniz gerekiyor. Ben iki farklı yelek anlatımı gösterdim size. Bir tanesi daha böyle mini bir yelek kıvamında, bir tanesi daha böyle kocaman bir yelek kıvamında. Bu birazcık da böyle başa örtülebilen, kapüşon vazifesi de gören benim aşırı üşüdüğüm bir dönemin eseri kendisi. Balkona çıkarken böyle bayağı bir sarmalanıp ondan sonra çıkıp kullandığım bir yelekti. Ve bu yuvarlak bölümün ortasına da 20'ye 20 bir kare yapıp dikiyorduk. Dikişlerimize özen gösteriyorduk. Dikişimizin bir tanesini içten, bir tanesini dıştan dikiyorduk. Bunu da yeniden hatırlatmak isterim. 5,5 no şiş ile ördüm. Kırmızı yelek için 260 gram buklet kullanmışım. Hemen onu da düzelteyim. Şurada yazımda bozukluk var. 260 gram buklet. Gri yelek için 450 gram angora ip kullandım. Çok kolay bir yelekti. Hepinizin, özellikle de yeni başlayanların bile büyük bir beceriyle örebileceğini düşündüğüm çok kolay bir yelek. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.